Dünya Kupası özelden merhaba sayın seyirciler. Bugün bu büyük heyecanı yaşamış iki efsane futbolcuyla birlikteyiz. Nihat Kahveci ve Ümit Davala. Hakikaten futbolun heyecan yaptığı, zirve yaptığı bu süreçte biz de Dünya Kupası'nı konuşacağız. Visa işbirliği sayesinde 2.000 liraya varan indirim, hepsi buradan Visa kartı özel televizyon alışverişlerinizde sizi bekliyor sayın seyirciler. Efsane indirimlerin yanı sıra futbol heyecanı, geçmiş efsaneler, bildiğiniz gibi hepsini bu kupada konuşuyoruz. Bugün de önümde FIFA Dünya Kupası'nda efsaneler yaratmış ülkelerin yer aldığı kartlar var. Birini seçerek konuşmaya başlayacağız. Bu keyifli sohbete hoş geldiniz. Ümit, seç bir tane. Ne seçeyim? En baştakini alayım o zaman. Sen bilirsin. Bekle, gösterme onu bana. Sen de seç bir tane. Ben de o zaman diğer uçtakini alayım. Ümit abiyle karşılıklı. Tamam, o zaman ilk Ümit'in seçtiğinden başlayalım. Ümit, kimi seçtin? Japonya. İngiltere. Japonya çok iyi iş çıkarttı. Evet, İngiltere'yi seçti Ümit. İngiltere deyince aklına ilk ne geliyor? Ben söyleyeyim mi? Futbol. Evet, aynen öyle. Futbol ve sert futbol geliyor. Sert futbol. Tabii ki Premier Lig'i düşündüğün zaman gerçekten sert müsabakalar oluyor orada. Son yanlış hatırlamıyorsam 66'da en son Dünya Kupası'nı turnuva kazandılar. kazandı. Dünya Kupası'nı O kazandı. günden bugüne hasretler. Bayağı da olmuş. Ki bu zamana kadar gerçekten çok iyi futbolcular geçti tarihinde. Gerçekten çok iyi kadroya sahip her seferinde İngiltere ama bir türlü nasip olmadı. Evet, peki İngiliz ekolü deyince aklına ne geliyor? Hani dünya futbol sahnesinin, dünya futbolunun en önemli sahnelerinden biri İngiltere Ligi'yle ve her büyük organizasyona, FIFA Dünya Kupası da dahil olmak üzere hep şampiyon olmak için katılıyorlar. İngiliz ekolü nedir sence? Ekol olarak yani Sen İtalyan ekolünde oynadın, Alman ekolünde oynadın. Türkiye'de Türk futbolunun unutulmaz efsanelerinden birisin. İngiliz ekolü nedir? Farklı kılan. ekol farklı kılan yani dediğin gibi yani çok turnuva kazanmak isteyen bir ekip şu anda. Bir türlü bunu başaramadı. Ama İngiltere yine de baktığın zaman dünya futbolun liderlerinden biridir. Dediğin gibi İngilizler futbola çok önem veriyorlar. Ondan yatıp kalkıyorlar seyirciler. Dolayısıyla İngiltere'de futbol büyük bir ekoldür. Peki sence bu başarıya yakınlar mı? Bu FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere şampiyon olabilir mi? Ya da yakında Tabii ki başka yani bir kupada. bu Dünya Kupası'nda çok sürprizler gördük şimdiye kadar. İngiltere'de eğer bu kupayı kazanacaksa benim için sürpriz olur. Yani şu anda bir Fransa'nın Brezilya'nın önüne geçemeyecek durumda diye görüyorum ben. Çok topa sahip olmak isteyen bir takım. 4 grup maçı, 3 grup maçında artı son 6 takım maçında %60'ın üstünde hep topa sahip olan bir takım. Ama işte pozisyona girmekte bazen zorlanan, pozisyon da veren aynı zamanda kendi kalesinde. İyi bir kadroya sahipler. Dolayısıyla şu anda kartlar çok iyi İngiltere için ama oynadıkları futbol şu anda tatmin etmiyor. Nihat, İngiltere deyince senin aklına ne geliyor? İngiliz futbol deyince aklına ne geliyor? Ve İngiltere'nin hasretini çektiği Dünya Kupası hasreti bu FIFA Dünya Kupası'nda sona erebilir mi? Ya çok büyük yıldızlar geçti ama o hasreti bir türlü sona erdiremediler. Premier Lig denince bence dünyada en çok izlenilen, biliyorsun bütçesi de inanılmaz bir ligden bahsediyoruz. Bırak sahanın içinde oynayan oyuncuları, sahanın dışında yapan yorumcuları bile dünya tarafından takip edilen bir lig. Ama onun karşılığı Dünya Kupalarında alınıyor mu İngiltere adına? Alamadılar. Bu turnuvada da çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. İngiltere denince aklına ne gelir? Tempolu, fizik gücüne dayalı bir oyun. Kenarları da çok iyi kullanan bir İngiltere. Ama son dönemde diğer takımların oynadığı oyun şeklini de kendine aldılar. Hani topa da artık sahip, bireysel yetenekli oyuncuları olan bir İngiltere'den bahsediyoruz. Turnuvaya tempolarıyla, maçın içindeki güzel golleriyle renk kattıklarını düşünüyorum ben bu turnuvada. Ama şimdi rakibi Fransa. Ya bu turnuvanın en ağır favorilerinden Brezilya, Arjantin'le beraber, ki Arjantin belki oyun olarak o seviyeyi göstermedi ama biliyorsun dünya yıldızına sahipler. Onun muhteşem performansıyla buraya kadar geldiler, Hollanda maçına kadar. Ama İngiltere'de hani finale çıksa, kupayı alsa neden aldık demeyeceğim bir performansla geliyor. Bireysel oyuncuları, sonradan oyuna girenleriyle çok kaliteli bir takım yani. Evet, senden de rica edelim, kartını oku ve göster kameraya. Merakla gösteriyorum. Ağır favorili.
geldi. Sende de ne bilek varmış. Ağır favori. Güzel çekerim. Ağır favori. Şimdi Brezilya gerçek Brezilya bir FIFA Dünya Kupası efsanesi. Yanına hemen yazmak istiyorum. Apolet çok büyük. 5 tane Dünya Kupası. Şaka gibi yani. Şaka gibi. Bence altın Biliyorsun, yolda. Dünya Kupası organizasyonu yapıldığından beri bütün kupalara katılan tek takım. Ya böyle bir şey yok. Gelmiş geçmiş dünyanın en iyi yıldızları buralardan geçti. Turnuvadaki giyindikleri formalar, tribündeki danslar, sambaları. Oyuncular biliyorsun gol atıyor, hocalarıyla beraber dans ediyor. Tribünde dünya yıldızları, eskiden oynamış, Dünya Kupası'nı almış yıldızlar. Orada inanılmaz bir aile ortamı görüyorum. Kimseye de bağlı olduğunu düşünmüyorum. Bazı takımlar var. Bir oyuncuyu aldığında çok eksiliyor. Brezilya bu turnuvada onu da gösterdi. Kimse yoksa yok, onun yerine oynayanlar görevini yapıyor. İşin defansif tarafını da çok iyi yapan bir Brezilya. Ofansında düşün 40 dakikada 4 gol attı. Maçı hemen çevirdi. Bir sonraki hemen Hırvatistan maçını oynayayım modunda. Geçerse bu maçı karşı tarafta Arjantin eşleşmişi bekleniyor. Vay. Ya böyle bir şey yok. Biliyorsun zaten kendi kıtalarında birbirleriyle oynadığı maçlar inanılmaz rekabet, mücadele, hırs, son dakikaya kadar heyecanlı geçiyor. Ya Brezilya bu turnuvada ben bu kupayı 2002'den sonra 20 sene geçti ki biz de o turnuvadaydık. Bizi yendiler yarı finalde. Finale çıktılar. Almanya'yı yenerek kupayı kazandılar. En az o kadar bugün Brezilya milli takımını hırslı görüyorum. Çünkü taraftarlarına 20 sene sonra artık bu Dünya Kupası'nı almak istiyorum dercesine çok konsantre oynuyorlar. Brezilya deyince senin aklına ne geliyor? Benim çocukluğum geliyor. Benim de çocukluğum geliyor, kupalar geliyor. Yani ne gelmiyor ki insanın aklına? Brezilya gerçekten şu anda dünya futbolunu yöneten veya daha doğrusu lider olan bir takım. Şöyle bir durum da var Brezilya'da. Yaş ortalaması yaklaşık 28, 27.9 kaleci hariç. Bu gerçekten çok iyi harmanlamış yaş olarak bir Brezilya takımı seyrediyoruz. Yani savunmasından orta saha hücuma Nihat'ın dediği gibi çok iyi bir uyum içerisinde. Oyunu iki yönlü oynuyor. Muhteşem bir defans yapıyorlar. Hem takım halinde hem aynı şekilde ofansa aynı şekilde katkı veren oyuncu sayısı çok fazla Brezilya'da. Şu anda bence herhangi bir takımın savunmasını çözebilecek takım sadece Brezilya var şu anda. Yani Brezilya'ya karşı hiçbir savunma şu anda dayanıklı değil bana göre. İstediği zaman pozisyona giriyor, istediği zaman oyunu rahatlatıyor, istediği zaman es veriyor. Yani istediği gibi maçı yönlendiren bir Brezilya var. Gerçekten çok önemli isimlere sahip. Evet, değerli izleyiciler tabii çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Finale artık sayılı anlar kaldı. Portekiz Avrupa şampiyonluğunu elde ettikten sonra neden olmasın diyor dünya şampiyonluğu için. Hırvatistan'la Fas bir anlamda sürpriz arayacaklar. Her ne kadar Hırvatistan son Dünya Kupası'nda, FIFA Dünya Kupası'nda finalist olmasına karşın bu sefer şansları o kadar yüksek görülmüyor otoritelerce. Fas'ın da ne yapacağı merakla bekleniyor Portekiz karşısında. Ben şimdi kısa Ümit Davala ve Nihat'tan diğer efsaneler için yorumlar almak istiyorum. Tabii ki Dünya Kupası deyince akla gelen ilk ülkelerden biri de Arjantin. Arjantin ve FIFA Dünya Kupası deyince tabii ki büyük yıldızlar, büyük bir heyecan, unutulmaz şampiyonluklar bunlar geliyor. Sen mesela Arjantin'e sempati duyanlardan mısın futbol adamları için? Yani değilim pek fazla. Ben daha çok Brezilya'ya sempati. Brezilya ekolüne mi yakınsın? Zaten yayında da demiştik. Ben mesela Arjantin'i daha çok Dünya yakın Kupası'na buluyorum. başlamadan önce ilk yayınımızda burada Brezilya demiştik zaten. Brezilya işte şampiyonluğun en büyük favorisi. Sürprizin de Fas'tı. Sürprizim Fas konuştuk burada. Almanya da ekledim. Almanya doğru haklı çıktım çünkü sürpriz Bayağı bir şekilde sürprizmiş. elendi. Sürpriz bir şekilde elendi. Haklısın, sürprizmiş yani. Yani Kötü de oynamadılar biliyor musun? Oynamadılar. İyi oynadılar, karşılığını alamadılar. Almanya'da en büyük sıkıntı santrafor eksikliği şu anda. Yani yani oynayan santraforlar gerçek santrafor değiller. Birisi santrafor arkası, diğeri de normalde sağ tarafta, sağ kulvarda oynayan oyuncu. Dolayısıyla çok iyi santraforlar çıkaran bir Almanya var mazisinde. Ama bu turnuvada maalesef o eksikliği yaşadılar. Arjantin'in
FIFA Dünya Kupası'nı kazanma şansını nasıl görüyorsun? Tabii ki Arjantin varsa her zaman kupada konuşuluyor. Ama Arjantin ilk defa ciddi bir rakiple karşılaşacak Hollanda'yla. Dolayısıyla ondan önceki oynadığı grup maçları kötü başladı Arjantin. Bir süperstarın sadece ayağına bakan bir Arjantin var şu anda o görüntü içerisinde. Ne zaman isterse o zaman kazanıyor Arjantin. Dolayısıyla o da biraz vites yükseltecektir bana göre Hollanda maçında. Hollanda da çok zorlandı. Amerika'ya karşı. Yani 3-1 kazandı evet ama Amerika'da çok gol pozisyona giren bir takımdı. O zaman Hollanda'yı da Nihat Kahveci'ye soralım. Hollanda'yla hiç oynadın mı sen Hollanda'da- Hollanda'ya karşı? Tabii oynadık canım. Oynadın değil mi? Tabii. Şimdi Hollanda takım kadrosuna baktığımda böyle çok keyifli bir oyun oynamadı. Ama öyle bir tecrübeli teknik direktörü var ki düşün sağ bek orta kesiyor, sol bek atıyor, sol bek orta kesiyor, sağ bek atıyor. Yani inanılmaz şu ana kadar çok iyi oynamadan geldiler. Hollanda için en ciddi sınav Arjantin maçı olacak. Arjantin de aynı şekilde bu maça gelirken çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Ümit abinin dediği gibi o muhteşem süperstar %99.9 işi yapıp kendi başına Arjantin'i buraya getirdi. Hani bu maçta Hollanda'ya karşı tek onun performansı yeter mi? Bende mi merak konusu. Çünkü seviye yükseldikçe etrafındaki oyuncuların desteğini arar yıldız oyuncularda. Bende bir merak konusu. Ama bu maçlarda biliyorsun 90 dakika oldu, uzadı 120. Ufacık basit hataların bedeli çok ağır oluyor. Ama çok keyifli bir maç izleyeceğimizi ben düşünüyorum. Ama Arjantin mesela özellikle oynamış olduğu maçlarda Arabistan olsun, Meksika olsun, Polonya olsun, Avustralya olsun neredeyse ilk yarıları böyle bir heba eden bir Arjantin ikinci yarılarda oyuna hakim olup işte o süperstarın katkısıyla buralara kadar geldi. Ama diğer tarafta takım olarak iyi bir şekilde ne kadar da kötü oynasa işin defansif tarafını iyi yapan hücumda da etkili oyuncular olduğu için maçları kazanan bir Hollanda gördük. Peki Fransa-İngiltere eşleşmesi de çok dikkat çekici tabii çeyrek finalde. Bir başka süperstar da Fransa'yı sürüklüyor. Fransa'nın şansını nasıl buluyorsun? Fransa'da şu an oynadığı maçlarda çok iyi bir görüntü sergiledi. Gerçekten çok üst düzey futbol oynuyorlar. İlerideki dörtlüyü herkes takımında ister diye düşünüyorum. Yani kimse Vallahi ben isterim. bunlardan vazgeçmez. Çok formda bir oyuncuları var, süperstarları var dediğin gibi. Onların da. Yani yarım pozisyondan hatta çeyrek pozisyondan bile gole çeviren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fransa sanki giderek vitesi büyütüyormuş gibi değil mi? Yani Isınıyor düşük yavaş vitesle yavaş, başladı. turnuvaya- Mesela Brezilya bodoslama böyle 5. viteste girdi sanki. Yani dediğin gibi yavaş yavaş ısınıyor Fransa bu turnuvaya. Onlar da grup maçlarında bazı sıkıntılar çekmiş olabilir ama şu anda son 16'ya baktığın zaman gerçekten çok müthiş bir mücadele gösterdi Fransa. Hiçbir zaman ipleri elinden bırakmayan bir Fransa vardı. Fransa bu tur rahat geçti ama şu anda gerçekten dev bir rakip onları Ve bekliyor. şampiyonluğun da en güçlü adaylarından biri olduğunu da söylüyoruz. Kesinlikle. Evet Fransa. Valla 2018'de birazcık tutuyordu böyle Değil mi? dizginleri, teknik direktörleri. Bu turnuvada daha rahat bıraktı. Çünkü normal ön taraftakiler uçurtma onları tutsan da o yırtar o dizginleri. Daha da olgunlaştı o giderler. oyuncular. Tabii. Defansif anlamda çok iyi, orta sahaları çok iyi. Hani Polonya çok zayıf kaldı karşılarında yani. Neredeyse ona topu vermedi. İşte son dakikalarda bir penaltıdan gol yediler ama o dakikaya kadar oyunun hakimiydi. Diğer bir süperstar da gol atmanın ne kadar kolay olduğunu bir sağ çatala bir sol çatala vurarak gösterdi. Bu turnuvanın en önemli favorilerinden biri. Ama rakip kolay değil bu sefer. En dişli rakibe karşı oynayacak bugüne kadar oynadıkları için de İngiltere. Ya çok tempolu, keyifli, bol gollü geçmesini beklediğim bir tur olacak. Sanki Fransa bir tık önde gibi bende bu maçta turu geçen taraf olarak ben öyle düşünüyorum. Evet, Dünya Kupası özelde birlikteydik. Hollanda, Arjantin, Brezilya, Hırvatistan, Fransa, İngiltere, Portekiz'le Fas yarı finale yükselme mücadelesi verecekler. Bugün çeyrek finale adını yazdırmış ve geçmiş FIFA Dünya Kupası organizasyonlarında efsaneler yaratmış takımlar üzerinden yorumlar yaptık. Finale adım adım yaklaştığımız bu süreçte kupaya özel mutlaka hatırlanması gereken başka bir efsane daha var sayın seyirciler. Visa işbirliği sayesinde 2000 liraya varan indirim hepsi buradan Visa kartınızla yapacağınız televizyon alışverişlerinizde sizleri bekliyor olacak.
final coşkusunu yeni televizyonla izlemenin de tadı bir başka olacaktır diye düşünüyoruz. Nihat Kahveci ve Ümit Davala ile birlikte bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.